O diyarı birbirinden güçlü kahramanlar, korkutucu canavarlar ve efsanevi varlıklarla dolu bir dünyaydı. Peki bu evrende en güçlü karakter kimdi? Film mi? Lich mi? Yoksa gerçek gücün kaynağı çok daha derinlerde mi yatıyordu? Evet dostlarım, yanlış görmüyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte Adventure Time serisinde upuzun bir yolculuğa çıkacağız. Bugün sizlerle birlikte Adventure Time serisinde görmüş olduğumuz 10 değil, 20 değil, tam 30 tane karakterin güç sıralamasını yapacağız. Listede elimden geldiğince bu evrende yer alan en güçlü karakterleri koymaya çalıştım ve umarım videomuzdan keyif alırsınız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca videomuza hype puanı göndererek bana ve kanalıma destek olabilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. 30 numara Buz Kralı. Hey prenses, yeni numarama bak. Kar yağıyor. Senin için yağıyor. Hastalığı yaymaya çalıştığını anlayamadık. Ama kısa sürede bütün kraliyet sakalından mikrop kapıverdi. Eskiden Simon Petrikov olarak bilinen Buz Kralı, büyülü tacı yüzünden delirmiş ve prensesleri kaçıran egzantrik bir karaktere dönüşmüştü. Karakterin güçleri zamanla zayıflamış olsa da büyüleri ve buz yetenekleri hala dikkate değerdi. Ancak buz büyüleri güçlü olsa da tacı olmadan neredeyse tamamen güçsüz bir karakterdi. Bu yüzden Buz Kralı en alt sırada yer alıyor. 29 numara Alev Prensesi. Alev Krallığı'nın güçlü prensesi ve Fi'nin eski sevgilisi olan bu karakter alevlerden oluşan bedenini kontrol edebilir ve öfkesiyle tüm bir alanı yakıp kül edebilir. Potansiyel olarak fazlasıyla güçlüdür ancak gücü krallığının sınırları dışında zayıflıyordu. Karakterin ateş gücü etkileyici olsa da elementaller veya daha büyük kozmik varlıklarla kıyaslandığında gücü ne yazık ki sınırlı kalıyordu. 28 numara Susan Strong. Prenses! Ah! Oyun bozanı yok et. Bırak onu canavar. Artık gölgelerde gizlenmek yok. Gerçek adı Kara olan Susan, insan melez ırkı Hyomanların en güçlüsüydü. Genetik olarak geliştirilmiş süper gücüyle Fi'nin en dayanıklı müttefiklerinden biri haline gelmişti. Susan fiziksel olarak çok dayanıklı ancak büyü veya kozmik güçler karşısında fazla şansı yoktu. 27 numara Zombi Gardiyan. Yardım et anne. Ben bozulmaya başladım. Prenses, yardım için geri geldik. Yardım edin prenses. Ölümsüz bir yaratık olan Zombi Gardiyan yıkılamayan bir savunma mekanizmasına sahipti. Öldürülemez gibi görünse de Finn ve Jake onun çevresinden dolaşarak hayatta kalmayı başarmıştı. Neredeyse ölümsüz olsa da büyük çaplı büyü ve enerji saldırılarına karşı savunmasız bir karakterdi. 26 numara Antik Uyuyan Darren. Uyan! Bir rüya gördüm. Kendi kanlarından yeni askerler doğurabilen bir orduya karşı savaşıyordum. Sonu yoktu. Darren geçmişin kadim savaşçılarından biridir. Devasa ve korkutucu yapısı eski uygarlıkların en güçlü yaratıklarından biri olduğunu kanıtlıyordu. Ancak Darren güçlü bir savaşçı olsa da evrenin en güçlü varlıklarıyla kıyaslanamaz bir karakterdi. 25 numara Antik Üçbaşlı Savaş Fili. Adı kadar havalı olan bu pislicik savaş fili savaş alanında devasa bir yıkım gücü sergileyebilir. Ayrıca düşmanlarını telekinetik güçleriyle alt edebilir ve muazzam fiziksel bir güce sahiptir. Karakterin pislicik gücü etkileyici ama en güçlü zihin bükücülerle yarışacak seviyede bir karakter değildi. 24 numara Kek Robot. Hey yeğenim. Yüksek teknolojiye sahip bir savaş robotu olan Kek Robot, üstün yapay zekası ve güçlü mekanik donanımıyla etkileyici bir savaş gücüne sahipti. Teknolojik olarak fazlasıyla üstün bir karakterdi fakat büyü ve kozmik varlıklar karşısında pek de yeterli güce sahip değildi. 23 numara Love Guardian'ı.
Lavlardan oluşan bu koruyucu sıcaklığı ve devasa fiziksel yapısıyla düşmanlarına karşı caydırıcı bir güç sergileyebiliyordu. Özellikle ateşe dayanıklı olmayan varlıklar için ölümcül bir karakterdi. Fiziksel olarak fazlasıyla güçlüydü ancak büyü veya zihin kontrolüne karşı savunmasızdı. 22 numara Grandmaster Evergreen. Güç sahasını devre dışı bırakacaksın. Evet, bağ kur şimdi. Bağ kur şimdi. 3-2-1 yapabilirsin. 3-2-1 bağ kur evet. Başardım. Tarih öncesinde yaşayan ve Buz Kralı'nın tacının yaratıcılarından biri olan Evergreen güçlü büyü yeteneklerine sahipti. Fazlasıyla etkileyici büyü yeteneklerine sahipti ancak kibri onun en büyük düşmanı haline gelmişti. Baktığımız zaman büyü yetenekleri fazlasıyla büyük ama Leech, Elemental'lar veya Gold gibi varlıklarla kıyaslanamazdı. 21 numara Golb'un canavarı. Golb'un bir yaratığı olan bu varlık kaos ve yıkımı temsil eden bir canlıydı. Golb'un güçlerinden bir parçaya sahip olması bile onu çoğu karakterden üstün hale getiriyordu. Bu canavar Golb'un bir uzantısı olduğu için fazlasıyla güçlüydü. Ancak tam gücünü kullanamadığı için elbette durdurulmaz bir karakter değildi. 20 numara şekil değiştiren ve Jake. Birdenbire karşıma çıkıp ürkütücü gözlerini bana dikmek nereden çıktı? Şimdi de bana uzanıyorsun. Gidelim oğlum. Oğlum mu? Jake'in esnek vücuduna benzer şekilde form değiştirebilen bu yaratık düşmanlarını taklit ederek onları manipüle edebiliyordu. Baktığımız zaman fiziksel olarak Jake ile denk seviyede olsa da niyetleri oldukça kötü canlılardı. Açıkçası Jake de bu canlılardan biri olduğu için iki karakteri de aynı sıraya koymak istedim. Tüm bu karakterler Jake gibi esnek ancak Jake'ten farklı olarak zekaları sınırlıydı. 19 numara Çim Kılıçlı Finn ve Fern. Ne? Geri gel. CD içinde Finn'in çok fazla formu olduğunu biliyoruz. Ancak Finn'in en karanlık hallerinden biri olan Çim Kılıcı ile birleşmiş versiyonu normal Finn'den çok daha ölümcül ve dayanıklıydı. Fern dediğimiz karakter ise Finn'in bitki klonu olup onun tüm yeteneklerine ve özelliklerine sahipti. Açıkçası bu iki karakteri de aynı sıraya koymak istedim. Çim Kılıcı ile birleşmiş versiyonu Finn'in normal versiyonundan çok daha güçlüydü. Fern ise elbette çim yapısına sahip olduğu için oldukça güçlü bir karakterdi. Ayrıca iki karakterin de güç seviyeleri yakındı ve birbirlerine fiziksel anlamda kolay bir şekilde zarar verebiliyorlardı. 18 numara İnsanların Gardiyanı. Doğal adaya döndük sonunda. Fırtınanın dinmesini bekleyelim ve sonra... Bir muhafız! Hayır, ben gitmeye çalışmıyorum. İnsanları korumak için programlanmış devasa bir makine olan bu gardiyan fiziksel olarak aşırı derecede güçlüdür ve ona zarar vermek neredeyse imkansızdır. Baktığımız zaman insanları koruyacak kadar güçlüdür ancak Stadar gardiyanları veya Mars gardiyanları kadar büyük veya güçlü değildi. 17 numara Sihir Adam. Bana bir şeker verdin. Karşılığında ben de iyilik yapıyorum. Sihirli iyilik. Ne? Olamaz. Bu ne? Dostum işte. Çılgın bir büyücü olan Sihir Adam gerçeklik bükme yeteneklerine sahipti. Ancak gücünü genellikle anlamsız ve eğlenceli şeyler için kullanıyordu. Açıkçası bu da onun daha ön sıralarda yer almasına engel oluyor. Baktığımızda karakterin gerçeklik bükme yeteneği var ama prizma veya kozmik baykuş gibi kozmik varlıklarla baş edemez. 16 numara Orgalorg. Gold'un alev kılıcı oldu. Ceza olarak her şeyi unutacağı ıssız bir gezegene hapsedildi. Orgalorg gitgide daha da güçsüz, daha sıkıntı bir şekil alacaktı. Eski bir uzay tanrısı olan Orgalorg yıldızları yutabilme gücüne sahipti. Dünyaya sürgün neleri penguene dönüşse de içindeki güç her zaman bir tehditti. Eski bir tanrı olsa da Orgalorg'un gücü günümüzde büyük ölçüde zayıflamış durumdaydı. 15 numara Goliath ve Stormo. Dur kardeşim, görmüyor musun? Bizi birbirimize düşür... Sen istedin.
Prenses Ciglet'in yarattığı bu psişik varlıklar fazlasıyla güçlüydü. Goliath diktatörcü yönetim gücüne sahipken Stormo onu dengelemek için yaratılmıştı. Seri içinde bu karakterin güçleri birbirini dengeliyordu ve güç seviyeleri birbirine fazlasıyla denkti. Her şeyin sonucunda ikisi de sonsuz bir zihin savaşına hapsolmuşlardı. İki karakterin de zihin gücü muazzam olsa da birbirlerini dengeledikleri için listede daha yükseğe çıkamıyorlar. 14 numara Vampir Kral. Tüm vampirlerin kralı olan bu karakter ölümsüzlük ve doğaüstü güçlere sahipti. Sonunda bu lanetten kurtulmak istese de bir zamanlar inanılmaz derecede tehlikeli bir varlıktı. Vampir Kral ölümsüz ve güçlü bir karakterdi ama gerçek kozmik varlıklarla yarışamazdı. 13 numara Marceline. Vampir Kral'ın tüm gücünü emdiğinde Marceline muazzam bir seviyeye ulaşmıştı. Hem vampir güçlerine hem de ruh emme yeteneğine sahipti. Vampir Kral'ın tüm güçlerini aldığında büyük bir artış yaşasa da hala bir ölümlü sayılabilir. 12 numara Elementaller. Denize bakanlığım, yamaçlarımda buldum dostlarımı ve aldım yanıma. Anne! Çamur, ateş, şeker ve buz elementlerinin temsilcileri olan elementaller kendi elementleri üzerinde mutlak hakimiyete sahiptiler. Hatta bu öyle bir güçlü ki dünyayı şekillendirebilme güçleri bile vardı. Bu karakterler dünyanın elementlerini kontrol edebiliyorlar ama evrenin işleyişini değiştiremiyorlardı. 11 numara Stader Gardiyanları. Boyutlar arası bir hapishane olan Stader'in koruyucuları inanılmaz dayanıklılığa ve yıkıcı güce sahiptirler. Yalnızca en güçlü varlıkları hapiste tutabilirler. Az önce de dediğim gibi bu karakterler Stader'de en tehlikeli suçluları hapsediyorlar. Ancak gerçek tanrısal varlıkların seviyesine çıkamazlar. 10 numara Mars'ın Gardiyanı. Sihir adam. Mars'ta karışıklığa yol açmaktan başka bir şey yapmıyordun. Seni bu dünyaya sürgün edersek ütopik süper toplumumuzun ışığını görebileceğini düşünmüştük. Şimdi söyle bize, son 200 yıl... Mars'ın koruyucusu olan bu varlık üstün kozmik güçlere sahiptir ve yalnızca güçlü varlıklar tarafından tehdit edilebilir. Geçmişte Orgalorg gibi güçlü bir varlığı yenmiş ve dünyaya sürmüş olduğu için elbette Mars'ın koruyucusu oldukça güçlü bir karakterdi. Bu karakter Mars'ı koruyacak kadar güçlüydü ancak seride gördüğümüz Death ve Mars'ın Kralı gibi varlıkların altında kalıyor. 9 numara Mars'ın Kralı. Marslı vatandaşlar, Mars Kralı. Bugün Mars tarihinin en azılı düşmanı huzurumuzda duruyor. Sihir adam. Seri içinde Mars'ın yöneticisi ve ölümsüz bir varlık olan Mars'ın Kralı zaman ve mekanı manipüle edebilirdi. Fazlasıyla güçlü bir karakterdi ve pek çok kozmik yeteneğe sahipti. Ama tamamen yenilmez bir varlık olmadığını seri içinde görmüştük. Özellikle seri içinde Jake'in hayata geri dönebilmesi için kendi ölümsüzlüğünden feda etmiş olduğu için elbette Mars'ın Kralı biraz güçsüzleşmişti. 8 numara Hansen Abadayr. Kötülük uşağın o mu? Ben kötü mötü değilim Marceline'in babası. Ben çok iyiyim. Çok mu iyi? Ha? Ne yapıyorsun? Ruhunu çalıyorum. Marceline'in babası ve Night Osprey'in hükümdarı olan Hansen Abadayr çok güçlü bir iblisti. Seri içinde pek çok yeteneğe sahipti. Ruh emme yeteneğiyle ölümsüz bir varlık olup kötülüğün saf formunu temsil eden bir karakterdi. Bu karakter Night Osprey'in efendisi olarak fazlasıyla güçlüydü. Ancak Prismo ve daha üst seviyedeki varlıklarla baş edebileceğini pek sanmıyorum. 7 numara Billy.
Fi'nin idolü ve en güçlü kahramanlardan biri olan Billy geçmişte gücüyle birçok tehdit ortadan kaldırmıştı. Geçmişte pek çok kötü adamı alt ettiğini ve birçok destansı maceraya çıktığını biliyoruz. Ancak serinin devamında Billy Leech tarafından öldürülerek trajik bir sona ulaşmıştı. Baktığımız zaman Billy o diyarın en güçlü savaşçısıydı ama Leech veya daha büyük varlıklarla savaşacak seviyede bir karakter değildi. 6 numara The Leech. Hayır, üşümüyorum. Üzerinde kazan var. Benim için oyuncak gibisin. Ha? Ölümsüz bir yıkım varlığı olan Leech saf kötülüğü temsil eden bir karakterdi. Tek amacı yaşamı tamamen yok etmekti ve sayısız karakteri manipüle etmişliği vardı. Leech az önce de söylemiş olduğum gibi mutlak bir yıkım varlığıydı. Ancak bazı kozmik varlıklar hala onun üstünde olduğu için elbette Leech de yenilmez bir karakter değildi. 5 numara Kozmik Baykuş. Kozmik Baykuş rüyalara hükmeden kozmik bir varlıktı. Onun varlığı kaderin kendisiyle doğrudan bağlantılıydı ve rüyalarında onu gören kişiler için önemli değişimler kaçınılmazdı. Yani bu karakter kaderi yönlendirebiliyordu. Ama evrenin en güçlü kozmik varlıklarından biri değildi. 4 numara Death ve Life. Adı üstünde ölüm ve yaşamın hayat bulmuş halleri olan bu karakterler ölümün ve yaşamın kozmik dengesini oluşturuyorlardı. Death ruhları toplarken Life yeni varlıklar yaratıyordu. İkisi de evrenin en büyük güçlerinden biridir. Bu karakterler ölümü ve yaşamı kontrol edebiliyorlar. Ancak evreni tamamen yok edemezler. Onun için 4. sırada yer alıyorlar. 3 numara Prismo. Benim için ve senin için eve dönmek olsaydı. Bu işimi görür. Tamam, güzel sohbetti. Görüşürüz. Boyutlar arası dilekleri gerçekleştiren bir varlık olan Prismo, evrendeki en güçlü varlıklardan biri olsa da fiziksel formu kırılgandı. Çoklu evren üzerinde etkili bir güce sahip olduğunu biliyoruz. Çünkü boyutları değiştirme gücü vardı. Ama dediğim gibi fiziksel formu oldukça kırılgandı. Bunun için Prismo 3. sırada yer alıyor. 2 numara Katalizör Kuyruklu Yıldız. Konsantrasyon sihri kullan ya da basit bir odaklanma sihri. Sana öğrettiğim gibi. Yani sana öğretmeyi düşündüğüm gibi. Katalizör kuyruklu yıldızı evrendeki varoluş döngülerini başlatan kozmik bir güçtü. Fi'nin reenkarnasyonlarının temel kaynağıydı ve evrenin akışında büyük bir rol oynuyordu. Bahsettiğimiz bu güç kozmik döngüleri yaratıyordu. Ancak Golb kadar saf bir kaos gücü değildi. 1 numara Golb. Belki o koca bebek çok iyi bir iş çıkardığımız için hediye vermeye gelmiştir. Tamam, uzman sayılmam ama bu bence kötü. Şaka yapmıyorsun değil mi? Olamaz. Tam anlamıyla kaosun vücut bulmuş hali olan Golb, evrenin kurallarına bağlı olmayan bir karakterdi. Golb en güçlü varlıkları bile kolayca yok edebiliyordu. Onun varlığı her şeyin sonunu getirebilirdi. Evrenin kurallarını tamamen çiğneyebilen tek bir varlık olduğu için Golb elbette 1. sırada yer alıyor. Çünkü seri içinde görmüş olduğumuz kadarıyla Golb'un gücü her şeyin üstündeydi. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Adventure Time serisinde görmüş olduğumuz en güçlü 30 karakterin güç sıralamasını yaptık ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.